Merhaba dostlar. Larik Ebanks. Larik'in deneyiminde ilginç bazı hususlar var diğerlerine görmediğimiz. Onun için sizinle paylaşmak istedim. 2021 yılında Covid'e yakalanıyor ve bayağı ağır. Acile gittiğinde epey ilerlemiş bir halde. Onun için ciğerlerine kan dolmaya başlamış, akciğerlerine. Diyorlar ki seni işte yapay komaya sokmamız gerekiyor. 3 gün diye söylüyorlar. O da işte yakınlarını arıyor, 3 gün komaya sokulacağını söylüyor. Ve koma 3 ay sürüyor. İşte o dönemde başta diyorlar ki yani deneyimler yaşamaya başlıyor ilk günlerden itibaren. Burada sen şu anda test ediliyorsun diyorlar. Neyin test edildiğini çok fazla ilk başta anlamak mümkün olmuyor ama zaman içinde farklı bir şeyler olmaya başlıyor. İlkinde önce diyorlar ki şu odaya girmeyi dene. Yani bir varlık oraya yatakta, işte komada bir insanın gücünü toplayıp artık başka bir odaya geçmesi. İlk şey o kendi dairesinde olmayı işte düşünerek oraya gitmeyi başarıyor. İkincisi bir eşyayı işte bir ağırlığı bir yerden bir yere koyma. Mümkün değil diyor. Yani ben kendimi bile kıpırdatamadığımı hissettiğim bir anda diyor. Bütün bunların hepsi tabii o deneyim esnasında aslında deneyim bir anda başlamış oluyor. Bir ses dedi ki sen başka bir boyutta o alemin en güçlü insanısın. Ve o motivasyonla ya sadece hatırlaman gerekiyor gücünü. Sadece hatırlaman gerekiyor ve hatırlamayla onu da başarıyor. Bu arada diyor sürekli alt düzeyde alt boyutlardan, enerji boyutlarından varlıklar vardı düşük titreşimli. Onlar beni hep aşağı çekmek istiyorlardı. Ben onlardan kurtulmak için hep yukarı çıkmak için çaba gösteriyordum. Onlar beni çekebildikleri zaman bana işkence ediyorlardı, aşağılıyorlardı. Bir grup varlıktı, ışık varlığı ama düşük frekanslı oldukları için gri tarzında varlıklardı diyor. Bir masaya yatırıyorlardı işte önce başlarındaki liderleri odadan ayrılınca konuşmaya başlıyorlardı. Biz frekansımızı yükseltip buradan kurtulabilmek için sizin yaşamınıza ve enerjinize ihtiyacımız var diyorlardı ve ışığınıza ihtiyacımız var. Işığı da söylüyorlar. Ben tabi bayağı işkenceler gördüm ve aşağılandım orada diyor. Ne zaman gayret etsem, işte oradan kurtulmaya çalışsam, yüksek boyutlara gitmeye çalışsam, onlar mani olmaya çalışıyordu. Benim peşimden geliyorlardı. Bir ara 5 boyutlu alemi de gördüm diyor. Orası çok daha farklı bir alemde, ayrıntı vermiyor. Bu arada yeni bir test olarak işte bir şey söylüyorlar. Onu yapıp peşine 1, 2, 3 Tanrı demem lazım. Onlarsa o düşük enerjili varlıklar benim işte God biliyorsunuz İngilizcesi. God yerine God demem istiyorlardı. Tanrı demememi istiyorlardı. Onun için çaba gösteriyorlardı ve beni aşağı doğru çekmeye çalışıyorlardı. Böyle bir mücadele, sürekli devam eden bir mücadele içinde var olduğunu söylüyor burada. Onun sonrasındaki olanlar gene sürekli mücadele. Bu işte aşağı aleme, alt düzeye çekildiğim zamanlarda yeni vefat etmiş olan annem sürekli gelip beni kurtarıyor, bir şekilde yardım ediyordur diyor. Bir işte onlardan kurtulduğumu ve üst boyuta yükseldiğimi hissettiğim bir zamanda geçmiş hayatımın hepsi değil ama önemli bir kısmı gösterildi bana. Örneğin işte 8 yaşında babamın aldığı böyle sihirbaz şapkasıyla otururken aslında hepimizin içinde sihir gücü var denildi bana. Yeter ki hatırlamasını başarırsınız. Onu hatırlıyorum diyor. 11-12 yaşlarında evdeyken kapı çaldı. İçeri gelmek isteyen bir adam vardı veya insan işte bayan mı erkek mi onu söylemiyor. Birisi vardı. Ben sonra da hayır dedim kapıyı kapattım. O anda onun hissettikleri, hoşlanılmamak, istenilmemek duygusunu bana hissettirdiler ne kadar kötü. Yani yaptığımız eylemlerin karşımızdakinin üzerindeki etkisini hissettirdiler diyor. Bu arada rehber varlıkların bana sürekli yardım etmeye ve bunları hep yazacaksın unutma demeye devam ediyorlardı diyor.
Bu yaklaşık işte 3 ay bu şekilde çeşitli deneyim ve boyutlardan geçerek devam ediyor. Değişik varlıklarla karşılaşıyor ve değişik testler. Bunlar geri dünyaya dönebilmek için ve dünyada fonksiyonel olarak yaşayabilmek için gerekli testler olduğu söyleniyor kendisine. Ve sonunda başarıyor. Çünkü %10 yaşama şansı var. Biliyorsunuz belli bir süre sonra o komadakileri eğer uyanamazlarsa işte yaşamsal işlevlerini kaybediyorlar. Böyle enteresan ve zorluklar içindeyken diyor ama etrafında o gelen dualar hep hissettim diyor. Tanıyan tanımayan etrafta medyada tabii 3 ay komada kalan bir Covid hastası olunca duyurulmuş. Onların da bana çok desteği oldu diyor ve onun sonucunda 3 ay sonra tamamen işlevsiz bir bedene döndüm diyor. Tabii ondan sonrasında bütün özelliklerini yeniden kazanabilmek için epey terapi görüyor ve ama iyileşiyor, toparlıyor ve yaşamaya devam ediyor. Ha gelirken diyor geri gitmen lazım dediklerinde bir de pazarlık ettim. Eğer engelli bir insan olarak yaşayacaksam dönmek istemiyorum o bedene dedim diyor. Onu da bana garanti ettiler bir arız kalmayacağına dair. Ve 3 ay sonra uyandırdıklarında diyor her halükarda ben artık iyileşmeye başlamış bir insandım diyor. Larix'in bir şey deneyimi bundan ibaret. Burada tabii hiç böyle bir şey görmedik biz daha öncekilerde. 3 aylık bir test. Evet, geçmiş yaşamın gösterilmesini gördük. Ama orada bu koma halinde ya da deneyim içindeyken bir teste tabi tutulduğu başka bir örnek yoktu. O test esnasında söylenen bazı şeyler, düşük titreşimli varlıkların aslında cehennem varlıkları da diyebiliriz bunlar. Onların frekanslarını yükseltebilmek için insanın enerjisine, hayatına ve ışığına ihtiyaç duymaları. Bu bazı şeyleri açıklamaya yetecek belki hani dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılma vesairenin de bir parçası olarak. Oradan kurtulmak için sürekli frekansını yükseltmeye çalışması enteresan. Bu arada diyor ki beni alıp işte bulunduğum ortamdan başka bir aleme geçirmek istiyorlardı. İyi varlıklar, işte rehber varlıklarım. Ancak bir türlü ben geçemiyorum çünkü hareket edemez haldeyim. Bana diyor 3 kez kanat gönderdiler. 3 kez kanat gönderdiler. Ama işte kollarını aç, kabul et ve o kanatla seni öbür tarafa geçireceğiz dediler. Ama diyor ikisini de başaramadım. O kadar enerji, onları kollarımı açabilecek kadar enerji bile hissetmedim. Üçüncüsünde demişler ki tamam şimdi sana bir adam gelecek, aslında bir varlık gelecek. Onun sırtından sarıl sıkıca. Ve onu başarıp işte onun kanadıyla beraber başka bir aleme geçmeyi, bir üst boyuta geçmeyi başarıyor. Ve burada işte test sonuçlanmış oluyor. İlginç geldi o analitik deneyimi. Değişik hususlar var. Ve 3 ay komada kalıp Covid döneminde hayatını normal sürdürebilen nadir insanlardan birisi. Biliyorsunuz bu tür deneyimlerde bazı şifalamalarda her halükarda yaşanmaya devam ediyor. Bana ilginç geldi Larix'in deneyimi ve sizinle onun için paylaşmak istedim. Deneyim bu kadar. Belki dikkatli izleyicilerim benden daha fazla ayrıntının farkına varmış olabilirler. Şu da ilginçti diyebilirler. Onlar da yorumlarda belirtirseniz hep beraber istifade etmiş oluruz. Bu tür deneyimlerin hepsinde farklı şeyler yaşanıyor. Farklı algılar var. Gene bunu tamamladıktan sonra bir takım yorumlarla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu da artık benim bir geleneğim ve daha önce de söylediğim gibi. Bunun için hiçbir hazırlık yapmıyorum. O anda kalbime gelenleri sizinle paylaşıyorum ki bu bir derse dönüşmesin. Sadece bir aynaya yansıyanları size nakletmekten başka bir şey yapmak istemiyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz biliyorsunuz. Zor zamanlar her zaman daha fazla çaba göstermeyi gerektirir. Hiç kimsenin mesela işte İsrail, Amerika, İran savaşına uzaktan nasıl olsa kendi aralarındalar bana ne deme şansı yok. Hele bizim bölgemizde böyle bir savaş varken buna deme şansı yok. Peki ne yapacağız? Bizim hepimizin elinden gelen katkı sağlayabileceğimiz hususlar var. Manevi olarak ben böyle
hani askeri anlamda vesaire, onlar zaten devletin ve hükümetin işi. Biz ne yapabiliriz? Geçtiğimiz günlerde bir dostum, kendisi hani açıklamasını istemediği için isim vesaire vermiyorum. Bu manada yaşadığı bir tecrübeyi, yani rüya veya işte yakaza halinde gördüğü şeyi söyledi. Daha önce de benzer bir deneyimini anlatmıştı ama bu defa sadece o kısmını vereceğim. Bu ülkeyle ilgili kendi anlattığını aynen size naklediyorum. Bir işte Atatürk'ü daha önce gördüğünü, ben işte evin içinde, bu ev sanki diyor vatandı. Ben vatanın içinden düşmanlarla kendi içimde savaşırken daha önceki deneyimde demiş ki Atatürk gelip sen çok yoruldun, 2 kişiyle beraber gelmişler, biz nöbeti devralıyoruz, sen biraz dinlen demişler. Bu defa diyor bir gene aynı şekilde bir ev içindeyken, dışındayken, evin önündeyken Atatürk bu içeridekileri senin def etmen lazım dedi. İçeride ciddi düşmanlar var. İnsan kılığında. Onlar işte 5 tane varlık vardı diyor içeride. Ve ben Ayetel Kürsi'yi okuyordum diyor. Ayetel Kürsi'yi 3. kez okuduğum zaman birincisinde, ikincisinde etkileniyorlar ama üçüncüsünde eriyip gidiyorlardı. Sonuncusu mavi gözlü idi. O yine üçüncüye gelemeden bağırarak kaçtı oradan, karavandan diyor. Bu arada söylediği şey şu. Lütfen size diyor izleyicilerinize paylaşın. Ben de sizinle paylaşıyorum. Ayetel Kürsi'yi bol okusunlar bugünlerde. Ülkemizi korumak için, manevi havamızı korumak için, kendi vatanımıza sahip çıkabilmek için. Doğanın ehemmiyetine inanan insanlarız. Burada benim izleyici ailem, benim Hayat Akademi'min değerli öğretici ve öğrenicileri hep bunun farkındalar. Manevi havamızı koruyabilmek için, ülkemizi koruyabilmek için elimizden gelen, ki duanın gücünü hep birlikte daha önceki deneyimlerde de gördük. Ayetel Kürsi'yi sık okuyalım. Nasr suresi de İzaca diye başlayan sureyi de zaman zaman okuyalım. Ama Ayetel Kürsi'yi, ben zaten onu hayatımın bir şeyi haline getirdim, kuralı haline. Yani her sabah sadece kendi yaptığımı sizinle paylaşıyorum. Tavsiye de ediyorum. Yani 11 tane İhlas, Kul huvallahu ehad, 7 tane Fatiha, yani Elham, 3 tane de Ayetel Kürsi, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan. Ben okuyup böyle çıkıyorum ya da en azından eğer arabaya binmişsem yolda okuyorum. Bu bir hem koruma kendim için hem etrafım için hem de vatanımız için koruma. Bu deneyim işte o hak dostunun söylediği hususu da sizinle paylaşmış oldum. Ben görevimi yaptım. Bundan sonrası takdir size ait. Benim izleyicilerim basiret ve idrak sahibi, onu bildiğim için. Arada gelip yabancılar böyle olmaz şeyler söyleyip gidiyorlar ama benim izleyicilerimin kalbi geniş. Onlar anladılar ne demek istediğimizi. Zor zamanlar daha fazla gayret etmeyi gerektiriyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim, bunu size söylemek istedim. Kalbiniz daralıyor biliyorum. Olup bitenlerden, bunlardan masumların gördüğü zararlardan, bizim görebileceğimiz zararlardan ve bu savaşın sadece bir Epstein meselesinden çıktığını da, yani adam kendisini gizlemek adına o görüntüleri, kayıtları bilmem neler elinde bulunduranların baskısıyla bu savaşa yönelmiş diyorlar. Ben o kadar öyle basit olduğunu düşünmüyorum. Daha da fazlası var mutlaka. Ama inşallah umduklarının aksiyle karşılaşsınlar. Ve inşallah bu savaş bir an önce sona ersin, masumlara zarar vermeden. Ve o saldırganlar, o hain saldırganlar, çünkü insanlığı yok sayıp tek kendilerini önemseyen insanlara ben hain diye bakıyorum. Kendi insan nevine ihanet ediyorlar çünkü. Bir an önce başarısız olsunlar ve derslerini de alsınlar diye umut ediyorum. Biz dua etmeye devam edeceğiz. Dua etmeye devam edeceğiz. Benim çok sevdiğim bir izleyicim var. Gerçekten bir şeye düşmüş, umutsuzluğa düşmüş. Yani çocuklar katlediliyor, etleri yeniliyor, kanlar içiliyor. Bu kadar kötü şeyler, tecavüze uğruyorlar. Peşinden bu savaşlar. Yani Cenab-ı Hak niye müdahale etmiyor, niye bu kadar şeye izin veriyor gibi bir umutsuzluğa düşmüş. Lütfen böyle zamanlarda Baraka filmini bir kez daha izleyin. Yani biz tabii insanlık düzeyinden baktığımız için, yani burada alttan baktığımız için böyle görünüyor. Bize korkunç bir vahşet ve Tanrı niye müdahale etmiyor?
Bu kötülük sorunu dediğimiz ya da kötülük problemi dediğimiz şey aslında asırlardır felsefenin de dinin de hep tartışa geldiği sorun. Kötülüğün kaynağı nedir, neden var oluyor, Tanrı niye müdahale etmiyor gibi. Ama sonuç itibariyle sadece şunu söylemek istiyorum bu konuda. Bu derin felsefi alana girmeksizin unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın ilahi planı yukarıdan yapılmış. Yani sonuçları itibariyle her şey sonuçta bir sınavın gerektirdiği halde birisi soruyor, ya Rabbi niye müdahale etmiyorsun bu tür şeylere diye. Tabii bu bir benzetme gibi olarak düşünün. Öğretmen sınavda sessiz kalmaz mı diyor. Çocuklara cevapları mı söyler? Yardım mı eder oturup da? Sınav bu. Ama hepsinden önemlisi Cenab-ı Hak şerri yaratmaz. Ben hep size söylüyorum. Ruhlar aleminde dünyayla ilgili yaptığımız yaşam sözleşmesi iyilik üzerine kurulu. Evet ağır sınavlar ama kötülük etmek üzerine başka varlıklara yok. Biz bu dünyada kötüler, şeytani kötüler varsa onlar o hayat planından ve sözleşmesinden sapmış olanlar. Kötülüğü o nefisleri ve şeytanları sayesinde yapıyorlar. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Bu çok tartışmalı bir konu. Girmek istemiyorum ayrıntılarına. Ama sonuçta Baraka filmini izlemenizi orada bir babanın evladının çok korkunç bir şekilde kaybettikten sonra benzer hislerinden sonra neler yaşanıyor. Onu belki böyle inanç açısından farklı göreceksiniz. Hristiyanlık inancına göre yapılmış bir film ama sonuç itibariyle sizin anlamak isteyeceğiniz dersi en son sahnede göreceksiniz zaten. Ben böyle zamanlarda umudunuzu yitirmeyin diyorum. Bizim elimizden geleni yapacağız ki geçmişte bundan çok daha kötü dönemler. 2. Dünya Savaşı'nı düşünün, 1. Dünya Savaşı'nı düşünün. 50 milyon insanın öldüğü savaşları düşünün. Vahşet, yani ilk baştan başlıyor. Hazreti Adem'in 2 oğlundan Kabil Habil öldürmedi mi? Ta oradan başlıyor ya. Çünkü bu bir sınavın gereği. Çok ağır bir sınav. Söyledik size alemler içinde en ağır sınav yeri dünya. Ve bunu ancak güçlü ruhlar çok hızlı bir şekilde kendilerini geliştirip daha üst alemlere çıkabilmek için kabul ediyorlar buraya gelmeyi. Öyle basit bir şekilde sınanmak mümkün değil. Ama unutmayın sonsuz yaşamın karşısında şu dünya hayatının 70-80 senesi sadece birkaç saniyeden ibaret. Onun için buna dayanacağız, sabredeceğiz. Ve o sabrımızın sonunda da inşallah sınavı kazanıp cennette hep birlikte. Cennet dediğimiz yer böyle tek boyutlu bir yerden bahsetmiyoruz. Üst alemlerden bahsediyoruz. Herkesin frekansı yükseltebildiği kadar bu dünyada yükseltebildiği frekansına, bilincine göre yaşayacağı alemlerden bahsediyoruz. İnşallah oralarda ve bu dünyada çok güzel başarı. Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. En büyük başarı budur diye. Dünya sınavını başararak gidebileceğiz. Böyle zamanlar aslında soruların zorlaştığı ama sınavın da sonuna doğru gelmeye başladığı yerler. Onun için gayret edin, sabredin. İçinizdeki enerjiyi yok etmeyin, iyilik etmeye devam edin. Ben hep düşünüyorum, birkaç kez sizinle paylaştım. Kıyamet dahi kopsa elinizdeki fidanı dikin deniliyor. Ne olacak ki yani? İşte ama sizin iyilik ediyor olman, niyetinizi belli ediyor olmanız lazım. Hani karıncaya sormuşlar, nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Ya sen bu bacaklarla hacca varamazsın. Olsun, varamazsam da yolunda ölürüm ya demiş. Bu bakış açısıyla hep iyilik etmek ve sevmek üzerine kurulu bir düzenin içinde yaşamamız lazım. Kendimize onu mutlaka esas saymamız lazım. Evet, bugün sizinle paylaşmak istediğim şeyler bunlar. Rabbim gönlünüzü ferahlatsın. Rabbim işimizi kolaylaştırsın. Ayet-el Kürsilere devam etmeyi nasip etsin. Ve ülkemizi de her türlü felaketlerden muhafaza eylesin. Bizim gidecek başka vatanımız yok. Ve burası etraftaki herkesin sığınağı. Hoşça kalın diyorum.